Dostlar herkese selamlar. Kazandıran Stratejiler serisinin ilk videosu olan, ilk eğitim videosu olan hareketli ortalamalar videosuna hoş geldiniz. Bu videoda hareketli ortalamalar nedir onlardan başlayacağız ve hareketli ortalamalarla kurulabilecek alım satım stratejilerine değineceğiz. Tek videoda bunların hepsini zaten tamamlamak mümkün değil ama gelecek videolarda olacak bundan sonra, onları da takipte kalmanızı tavsiye ederim. Evet, öncelikle hareketli ortalamalar nedir? Bunlardan başlayacağız. Ancak hareketli ortalamaları neden kullanıyoruz? Biraz ondan bahsetmek gerekiyor. Hareketli ortalamalar biliyorsunuz arkadaşlar, trendlerin yönünü belirlemekte, kısa, orta ya da uzun vadede bizler için bir özet sunuyor aslında. Bundan 5 yıl önce de hareketli ortalamalar kullanılıyordu. 10 yıl önce de kullanılıyordu. 50 yıl önce de kullanılıyordu. Ve bugün de yoğun kullanımda devam ediyor. Bundan sonra da kullanılacak. Hatta birçok algoritmalarda bu hareketli ortalamalara göre yazılıyor. Buradaki işlemlere, giriş çıkış yönlerine göre yazılıyor diyebiliriz. O nedenle hareketli ortalamalar bir swing trader için, hatta uzun vadeli yatırımcılar için az sonra bahsedeceğim. Bence çok çok önemli. Gelin hadi isterseniz hemen başlayalım. Yine örneğimizin Nasdaq ETF'i QQQ üzerinden devam ettirelim arkadaşlar. Şimdi hareketli ortalama nedir demiştik. Hareketli ortalamalar bize aslında trendin yönünü, yukarı mı, aşağı mı ya da yatayda mı, bunu gösterir. Kısa, orta ve uzun vadede. Nasıl kısa, orta ve uzun vadede? Mesela 20 günlük ortalama daha kısa vadeli trendleri, 50 günlük ortalama daha orta vadeli trendleri, 200 günlük ortalamada daha uzun vadeli trendleri gösterir. Şimdi biz peki hareketli ortalamaları nereden nasıl ekliyoruz? Bir de EMA mı SMA mı kullanalım sorusu çok geliyor. İkisi de kullanılabilir arkadaşlar. Hangisini tercih ederseniz. Ben SMA kullanıyorum biliyorsunuz. Hemen SMA yazınca hareketli ortalama basit çıkıyor zaten. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada SMA 9 olarak default olarak geldi. Buradan ayarlar kısmına giriyoruz. Girdiler kısmında hangilerini kullanmak istiyorum? 50 günlük. 50 günlük kapanış. Buradaki ayarlar aynı şekilde kalabilir. Stile geçelim. Ben 50 günlük ortalamamı yeşil kullanıyorum. Ve burada biraz da kalın olmasını seviyorum. Çünkü gözde daha görülür oluyor trendler. Bunu tıkladık. Mesela bakın 50 günlük ortalama artık geldi. Şu anda mesela Nasdaq'ta nasıl böyle bir yükselişteyiz, trenddeyiz, bunu görebiliyoruz. Peki 200 günlük ortalamayı nasıl ekleyeceğiz? Yine aynı yerden geliyoruz. SMA yazdım. Hareketli ortalama basit diyorum. Bakın buraya EMA yazarsanız da üstel hareketli ortalama gelir. Bunu da kullanabilirsiniz. Buraya yine default olarak 9 günlüğü getirdi. Buna da günlük diyorum ama şu anda grafiğe günlük baktığımız için günlük bu. Aslında uzunluk dediği şey, günlükte ise 9 günlük, haftalıktaysa 9 haftalık. Yani 9 mumluk olarak, dakikalık bakıyorsanız 9 dakikalık olarak hesaplıyor. Buna ne dedik? 200 günlük yapalım. Stilimiz, ben bunu kırmızı kullanıyorum. Yine biraz kalınlaştıralım ve gösterelim. Şimdi mesela neden bahsettik? Uzun, orta ve kısa. Bir de o zaman 20 günlüğü de ekleyelim. Kısa vadeli ortalamalarımız olarak. Bunu hemen 20 günlüğe çevirelim. Girdilerden. Stil, buna da daha önce kullanmadım. Sizler için örnek olsun diye kullanıyorum. Sarı diyelim. Yine biraz kalın olsun. Evet, açtık. Şimdi bakın mesela yatırımcılar için olan kısmını bir halledelim. Ben trader olduğum için daha çok trade mantığında anlatacağım ama yatırımcılar burada ne yapmalı? Buna bakalım. Yatırımcılar için 200 günlük ortalama çok çok önemli. Bakın 200 günlük ortalamaya temas noktalarında bu bölgede alım yapıp bekler yatırımcı. Bu bölgede yine alım yapıp bekler yatırımcı. 200 günlük ortalamanın üstünde bunu da tekrar sürebilir. Bu bölgedeki alım belki biraz bekletmiş, bakın burada bir suni ayı yaşamıştık. Burada bekletmiş ama sonrasında yine bu bölgede alım yapılmış olsa bile yine çok çok karda. Yani şuradan bakacak olursak, Nasdaq olarak bakacak olursak %21 karda. Siz bunu endeks grafiğinde size yol göstermesi için de kullanabilirsiniz. Hisse senetlerini ona göre tutarsınız. Ya da direkt QQQ ETF'i alış satışında da kullanabilirsiniz. Yani bu bir Nvidia grafiği de olabilirdi. Bu bir Mısır grafiği de olabilirdi. Bir emtia, bir değerli metal, herhangi bir şey olabilirdi. O yüzden 200 günlük ortalama yatırımcılar için önemli bir ortalama. Gördüğünüz gibi her alım yerinde çok çok sonrasında zaten yükselmiş. Bu nedenle şimdi 200 günlük ortalamayı buradan çıkarıyorum. Sonrasında tekrar bakacağız. Evet, 200 günlük ortalamayı çıkardıktan sonra ne kaldı elimizde? 20 ve 50 günlük ortalama. Bakın ortalamanın yapısına baktığımızda zaten 20 günlük ortalama sarı. Çok daha fiyata yapışık devam ediyor. Çünkü periyot kısa.
50 günlük ortalama çok daha fiyattan biraz daha uzak devam ediyor. Bu 100 günlük ortalama olsa yükseliş biraz daha buradan başlayacaktı. Fiyattan biraz daha uzaklaşacaktı. 200 günlük ortalamada da yükseliş bu bölgede başlayacaktı. Fiyattan biraz daha uzaktı az önce gördüğümüz gibi. O nedenle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Periyot kısaldıkça, baktığımız hareketli ortalama periyodu kısaldıkça fiyata yapışkanlık artar. O nedenle ne kadar kısa vadeli periyot bakıyorsak orada o kadar hızlı trade etmeliyiz ve o kadar sık stop olabiliriz demek oluyor bu. Evet arkadaşlar, bugün aslında benim anlatmak istediğim ilk strateji 20 günlük ortalama ve 50 günlük ortalamada neler yapabiliriz? Bakın 20 günlük ortalama ve 50 günlük ortalamanın bu şekilde baktığınızda ilk gözümüze çarpan şey ne oluyor? Kesişimler. Bakın burada kesişimler. Bu kesişimlerden bir strateji oluşturulabilir mi? Gelin buradan başlayalım. Buradaki ilk, daha geriye gittiğimizde çok fazla kesişim var. Bakın bu bölgelerde aslında buradan başlamış diyebiliriz. Bakın burada yukarı 20 günlük ortalama, şöyle yaklaştıralım. 20 günlük ortalama, 50 günlük ortalama, 20 günlük sarı, 50 günlük yeşil ortalamayı yukarıya kırdığında al ve aşağı kırana kadar da, yani bu bölgeye kadar satma tut. Aşağı kırdığında da sat sinyali oluşturabilir. Mesela bu bölgede böyle bir sinyal almış olsaydık, stratejimizi bu şekilde uygulamış olsaydık ne kadar kar edecektik? Kırılımın geldiği bölge burası, kapanış aldık. Aşağı kırılımın geldiği mumda burası, %20'lik bir artış sağladık QQQ için. Sonrasında ise tekrar yukarı kırılım bekledik. Nerede kırdı? Burada kırdı. Kırılış mumu yaklaşık buralar. Nerede aşağı kırdı? Tekrar burada kırdı. Kapanış mumu burası. %7,5'luk bir artış yapmış oldu. Aslında çok basit, tamamen trendin başlangıç bitişi. Tabii ki dip ya da tepe değil. Hiçbir zaman bunu bulamazsınız. Hiçbir sistemde de bunu size garanti etmez zaten. Ancak trend takibi için güzel bir uygulama bakın. Tekrar burada geldik. Burada kapattı. Sonrasında burada aşağı kırıldı. Burada da zarardayız bakın. Şurada kırdık, şu bölge. %3 civarı burada da stop olduk. Çünkü aşağı kırdı. Sonra tekrar denedik. Tekrar yukarı kırdığı ilk bölgede. Nerede tekrar kırılım geldi? Şurada bakın kırılım geldi. Şu mumda. Tekrar bakıyoruz. Nerede aşağı kırdı? Burada kırdı. Hatta şu bölgede kırdı. %5 de burada kar aldık. Yani bakın aslında bize çok güzel bir trend sürme imkanı veriyor. Bunu daha da kısaltabilirsiniz. Mesela 9'a 20 uygulayabilirsiniz. 9'a 20'de uyguladığınızda ne olacaktır? Çok daha fazla stop olmanız durumu olabilir. Mesela 50 günlüğümüzü hemen biz 9'a şurada çevirelim. Örnek olarak. 50 günlük artık daha kısa periyot. Pardon 9 yani yeşil ortalama daha kısa periyot. Burada bakın. Hemen şurada dikkatimizi çekiyor aslında. Burada bir kısa aşağı kırmış, stop yaptırmış ama sonra tekrar hemen aldırmış. Aslında burası 50'ye 20 iken burada hiç stop yoktu. O nedenle vade kısaldıkça stop olma ihtimali artıyor. Buna dikkat edebiliriz. Bunun gibi bir kullanılan önemli kesişim daha var. Onlardan bir diğeri de neydi? Bakın. Girdiğimizi biz 50 günlüğümüzü yine yeşil yapalım. 20 günlüğümüzü de 200 günlük yapalım. Ve yine kırmızıya çevirelim. Bunu böyle kullanıyoruz. Bunun özel bir adı var biliyorsunuz. Golden Cross. Golden Cross 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı yukarıya kestiği durumlarda oluşur. Aşağı kestiği durumlarda da Dead Cross oluşur. Bakın burada çok daha az stop ettirmiş. Yani aslında daha uzun vade trend yakalamak isteyen kişiler için çok daha uygun. Siz bu periyotları ne kadar uzatırsanız o kadar uzun size trend yakalama imkanı verir. Daha az stop ettirir. Daha uzun vadeli ya da orta uzun vadeli trend takipçileri ya da yatırımcılar için de bence gayet kullanılabilir bir yöntem. Ben yatırımcı olsam mesela 50 günlük ortalama, 100 günlük ortalamayı burada yukarı kırdığında burada nakdimi varsa bütün nakdimi mesela yatırırım. Buradan bu Golden Cross'ta aşağı kırılıma kadar gelen bu kırılım burada, yani yaklaşık şu mumlarda geldiğini düşünürsek %60 %61'lik bir
artış göstermiş. Tekrar burada Golden Cross oluştuğunda burada artık pozisyonu kapattık %61 ile. Tekrar Golden Cross oluşmasını bekledim. Tabii ki sadece QQ'da beklemiyorsunuz arkadaşlar. Elinizin altında o kadar çok olanak var ki emtia olur, hisse senedi olur. Yani hepsinde bu trendleri uygulayabilirsiniz. Yani burada siz stop oldunuz. Daha doğrusu kar aldınız. Kar stopunuz çalıştı. Gidip hemen başka bir yerde Golden Cross yakalayabilirsiniz. Gidip oraya artık buradaki paranızı aktarıp orada trend sürmek isteyebilirsiniz. Burada %60, %61 cebimize koyduk. Ya başka yerde değerlendirdik, yakaladık ya da burayı bekledik tekrar. Bakın burada artık şuradaki kabus dolu zamanı yaşamadınız. Burada zaten karınızı aldınız. Tekrar yukarı burada Golden Cross geldi, kırılım geldi. Nerede geldi? Bakın şu bölgede gelmiş. Şu mumla gelmiş. Ve şu anda hala trendi sürüyorsunuz. %17'yi daha cebinize koydunuz. Henüz bir aşağı kırılım yok. Trend devam ediyor. Evet arkadaşlar, hareketli ortalamaları bu şekilde kullanma şansımız var. Bence kesişimler, yani iki hareketli ortalamalı kesişimler çok güzel trend takibi imkanı sunuyor. İlk videomuzu bu şekilde hem biraz hareketli ortalamaları tanıtarak hem de ikili hareketli ortalamaların kesişimlerinden nasıl trendler yakalayabiliriz, nasıl para kazanılabilir bunu göstermek istedim. Bir sonraki videoları da lütfen takipte kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer bu konuyla ilgili yorumlarınız ya da eklemek istedikleriniz varsa lütfen yorumlara da sizleri bekliyorum. Beğenileri de unutmayalım. Görüşmek üzere.